Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz alanında uzman diyetisyen Rabia Aslan. Hoş geldiniz. Hoş Geldiniz buldum. programımıza. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük, Geldiniz, daha iyi olduk teşekkür efendim. ederim. Aynı şekilde. Tabii şimdi karşımıza diyetisyen gelince sorulacak çok soru var. Tabii bir değil mi diyetisyen, hocam? bir kadın doğumcu olunca bir gebelerden başlayalım Bir gebe- bence. Aynen, bugün size böyle klasik sorular sormayalım da gebelerden gidelim Olur, istedik tamam. aslında. Anne adayları, yani gebelerden konuşalım birazcık. Şimdi gebelikte kaç kilo alınmalıdır? Çünkü şöyle bir şey var hocam. Bir bakıyorsunuz bir gebe 30 kilo, 35 kilo alıyor. Evet. Bir bakıyorsunuz bir Ebru Şallı örneği var ya hayatımızda hala Evet, gündemini uç bir koruyor. örnek, evet. Çünkü 8 kiloyla gebeliğini tamamlamıştı. Hatta Evet. ben sürekli kiviyle beslendim demişti. Evet. Gerçekten bu işin ideali nedir? Kaç kilo alınmalıdır gebelikte? Gebelikte aslında genel olarak yaklaşacak olursak biz diyoruz ki 12-13 kilogram alımı yeterlidir. Ama burada aslında gebenin gebeliğe başladığı kiloya yoğunlaşarak buna karar veriyoruz. Ya da ikiz, üçüz gebelikler olabilir, buna göre karar veriyoruz. Ama kişi ideal kilosundaysa, yani sağlıklı bir kilodaysa ve o şekilde gebe kaldıysa 12 kilogram alımı normaldir. Fakat kişi bazen başvuruyor ve 100 kilo bir gebe, bir aylık gebe diyelim. Biz eğer 100 kilo doğuma gidersek bebekte bir sürü sorunlar meydana gelebilir. Yüksek doğum ağırlıklı bir bebek dünyaya gelebilir. Şeker hastalığı olan bir bebek dünyaya gelebilir. Dolayısıyla burada aslında biz annenin kalorisinden kısarak ve bebeğin iyi beslenmesini sağlayacak bir diyet vererek annenin 100 kiloda maksimum doğuma gitmesini hedefliyoruz. Yani burada kişiye göre karar veriliyor ve eğer kişi gebeliğe çok yüksek kilolu başladıysa gebelik diyetini bebeği baz alarak anneyi zayıflatarak devam ettiriyorum ben. Mutlaka. Ne kadar şanslı diye düşünüyorum İstanbul'daki anne adayları. Çünkü her şehirde tabii böyle gebelik konusuna böyle özelleşmiş, Evet, spesifikleşmiş çok bir az. diyetisyen bulmak çok zor. Evet. O yüzden benim de takip ettiğim gebelerime burada öneriyorum mutlaka. Çok teşekkür Sizleri ederim. takip etsinler. Burada arada bir şey de söylemek Evet. istiyorum. İstanbul'da olmayan gebelerimiz de çok şanssız değiller. Online görüşme Almanya'ya yapıyor dahil, musunuz? mesela Almanya'da çok var hastam. Online Online hizmet artık veriyoruz. değil mi? Aa, ne güzel. Gebelerin çoğunu da bu süreçte online bakıyorum. Evet. Hastaneye gelmeyin çok diyorum. Çünkü Covid var ve gebeler çok riskli bu konuda. Çok korkuyorum onlar için. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsunlar Yine bir gebe danışan ulaşabilirler. bana online olarak Zaten ulaşabilir. pandemi Harika. süreci bizi çok online'a da alıştırdı Kesinlikle hocam. her konuda. Evet. Kesinlikle. Burada tabii bebeğin sağlıklı doğması için nelere dikkat etmeli anne adayları? Biraz bundan bahsedelim mi? Tabii ki. Burada bir bütünsel yaklaşım vardır. Yani annenin suyundan tutun da içtiği su miktarından tutun da aldığı kilo miktarı, tükettiği sebze meyve porsiyonu, yürüyüş yapıp yapmaması her şeyle bir bütün burada. Dolayısıyla burada gebe olarak bana başvuran bir danışanın önce doğuma kaç kilo gideceğine karar veriyoruz birlikte. Sağlıklı bir doğum için. Çünkü gebelikte zaten ekstra kilolar alınmalı. Nedir bu? Plasenta ortaya çıkacak, sizin alanınız tabii ki. Bebek oluşacak, kesi oluşacak, kan hacmi artacak. Dolayısıyla burada bir kilo artışı bebeğin hayatta kalması ve sağlıklı doğması için şart. Dolayısıyla öncelikle biz bu gebelikte gebenin sağlıklı bir doğum yapabilmesi için tamamlaması gereken kiloyu hesaplıyoruz. Sonrasında süreç boyunca alması gereken vitamin, mineraller, sebze porsiyonu, meyve porsiyonu, içmesi gereken sıvı miktarı, çünkü altını çiziyorum, herkes 2 litre su içmemelidir. Kiloya göre içiyoruz suyumuzu. Hepsiyle hesaplanıp bir bütünsel yaklaşımla gebenin sağlıklı, sıhhatli bir şekilde doğuma ulaşması hedeflenir burada. Peki hocam biraz çay kahve konusuna gelelim mi? En Tabii sevilen ki konu. Gebelerin zararlı içeceklerden Evet. uzak durmaları gerekiyor ama çay kahveyi nasıl tüketmeli anne adayları? Burada çok aslında soru işaretleri var. Zaten başvuran anne adayları direkt şunu peşin peşin söyleyeyim diyor. Ben 2 kez kahve içerim diyor net. Çayı da bırakamam diyor. Hele de bu bir Karadenizli bir danışanımsa onlarla baş edemiyorum. Şöyle bir öneride bulunabilirim. Bebeğin kafeine ihtiyacı yoktur. Anne karnındaki bir bebeğin kafeine ihtiyacı yoktur. Ama bu anne için büyük bir keyifse günde 1 kez kahve içebilir. Nedir? Onu da şekersiz öneriyorsunuz değil mi Kesinlikle. hocam? Bütün kahveler, çaylar vesaire zaten beyaz şekeri kesinlikle önermiyoruz. Gebelikte ekstra dikkat edilmeli. Çünkü anne ne yerse, tekrar söylüyorum, bebeği de onu yer. Dolayısıyla bir kahveye müsaade ediyorum günlük. Belki sütle birazcık kafein miktarı deriştirilebilir, iyi olur. Birkaç bardak siyah çay içilebilir.
Bu da açık bir şekilde ve limonlu tüketilmelidir. Annenin demir eksikliği anemisi yaşamasının da önüne geçmiş oluruz. Evet. Çok da önemli bir konu ama burada keyfi bir fix varsa insanların hayatını çok değiştirmeyi sevmiyorum ve bunu alıp diyete absorbe etmeye çalışıyoruz bu şekilde. Evet, tabii burada gebelikte şeker de çok önemli bir konu. Biraz Çok. buna değinmek istiyorum. Tabii ki. Biz özellikle gebelik bu tarama testlerinden biridir. Gebelikte şeker yükleme testi 24. ile 28. hafta arasında yapıyoruz Evet. mutlaka. Ve sonuçta eğer ki gebelikte şeker tespit etmişsek mutlaka verdiğimiz tedavilerin yanında diyet desteği ve Kesinlikle. endokrin görüşü öneriyoruz hastalarımıza. Evet. Burada diyet programlarında özellikle gebelikte şekeri yüksek olan bayanlar için neler önerirsiniz? Bunun yönetimi nasıl yapılıyor sizin açınızdan? Tabii. Burada hasta iki tip gelir. Birinci tip şöyle der, doktorum uyardı, şekerim biraz yüksek çıkmış, dikkat etmem gerekiyormuş. İkinci tip de direkt gestasyonel diyabet tanısı alır, yani gebelik şekeri. Burada iki hastaya yaklaşım farklıdır. Birinci hastada biraz daha esnek davranırız. Diyetinin kalorisini çok düşürmemeye çalışırız. Meyve porsiyonu çok kısıtlamayız. Dışarıdan yediği zararlı atıştırmalıkları, fast food vesaire bunları çok sınırlandırmaya çalışırız. Bu şekilde zaten kilo da çok artmayacağı için şeker konusunda bir risk teşkil etmez. İkinci tipte, yani gestasyonel diyabet tanısını kesinlikle almış bir gebede daha dikkatli oluyoruz. Kaloriyi bir kere ona göre ayarlıyoruz ve meyve tüketimini biraz sınırlandırıyoruz. Çünkü meyvedeki fruktoz, yani basit şeker, aslında şekere sebebiyet veren en büyük ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla burada meyveyi 2 porsiyona düşürebilir kişi gestasyonel diyabet tanısı aldıysa. Ve şuna çok dikkat etmeli. Gestasyonel diyabet tanısı almış bir gebe meyveyi tek başına tüketmemeli. Mutlaka bir protein grubuyla tüketmesini Kesinlikle. Yanına bir kuru yemiş, Aslında süt bu grubu. normal kişiler için de böyle değil mi? Hani Kesinlikle. şeker birdenbire yükselmesin diye Kesinlikle. mutlaka bir meyve grubu tüketiyorsak. Evet. Mesela benim böyle bir alışkanlığım var. Mutlaka, eğer meyveyi zaten çok tüketemiyorum şekerinden ötürü. Evet. Ama eğer bir meyve tüketiyorsam yanında mutlaka böyle bir, ne bileyim, bir kefir içiyorum, bir Çok süt iyi. içiyorum. Mesela karpuz, peynir bizim kültürümüzde var olan bir şeydir, bilirsiniz zaten. Atalarımız bile böyle beslenmiş diyebiliriz Evet. aslında bu Evet, konuda. burada da bir şeyler varmış demek ki, mesajlar geçmişten mi? gelen. Gebelerde bir tık daha fazla dikkat ediyoruz. Çünkü onlar aşerme dediğimiz bu durum içerisinde oldukları için canı çektiğinde bir elma, 2 mandalina vesaire yediğinde çok bunları zararsız görüyor. Ama burada gestasyonel diyabet tanısı almış bir gebede bunlara da mani oluyoruz. Çok dikkat edilmeli. Çünkü gestasyonel diyabet bebek için de zarar teşkil eder. Bebekte de şeker meydana gelebilir. Dolayısıyla annenin kilosuna ve tükettiği meyve porsiyonuna çok dikkat edilmeli. Gece geç saatlerde meyve ya da şekerli bir gıda tüketmemeli. Bu şekilde şekeri kontrol altına alınır. Ya da burada destek verilebilir. İnsülin başlanabiliyor bazen annelere. Burada diyetisyen, endokrin, kadın doğum uzmanı bir ekip halinde ilerliyoruz. Peki Rabia Hocam, şimdi gebelik deyince aklımıza tabii kusma geliyor, Evet. mide bulantıları geliyor, değil mi? Dolayısıyla bu durumlarda nasıl beslenmeli anne adayları? Tabii. Bu çok sık karşılaşılan gebelik semptomlarıdır. Belli bir haftada başlar, sonra son bulur. 24. 25. haftada son bulmaya başlıyor. Bazen hiç son bulmuyor. 9 ay devam ediyor. Çünkü biraz da şunu fark ettim. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki, alanınız olduğu için. Sanki böyle annesinde böyle zor bir gebelik geçiren bir gebe aynı şekilde zor bir gebelik geçiriyor gibi. Ya da bana böyle denk geldi, bilmiyorum böyle ama bir gebelik tecrübe bu kodlama şekilde. olabilir mi aslında? Kesinlikle olabilir. Mesela çok zor gebelik geçiren bir gebe karşıma oturduğunda benim annem de böyle geçirmiş diyor bana. Dolayısıyla burada bir yatkınlık da söz konusu. Böyle bir durumda da eğer çözebiliyorsak diyetle, yürüyüşle ve soğuk suyla çözmeye çalışıyoruz. Ilık su biraz daha mideyi bulandırıyor maalesef. Dolayısıyla kusma, bulantı problemi olan gebeye biraz soğuk su içebilirsin önerisinde bulunuyorum. İçine fındık kadar bir zencefil rendelenebilir taze. Çünkü zencefilli su mide bulantısını biraz hafifletir. Güzel bir yürüyüş yapabilir. Eğer kadın doğum uzmanı yürüyüşle ilgili, hareketiyle ilgili bir kısıtlama getirmediyse mutlaka bol oksijen aldığı bir ortamda yürüyüş yapmalıdır. Eğer bunlarla sağlayamıyorsak diyetini değiştirmeye başlıyorum. Kepekli tostlar yazıyorum. Beyaz peyniri bol ekliyorum. Belki yarım simit vesaire, bu tarzda beslenerek burada öncelik bulantılarımız oluyor. Çünkü çok güzel bir diyet yazarım bu gebeye.
Ve gebe bu diyeti tükettikten sonra akşama çıkartırsa benim için de onun için de bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla burada önem sırası var. Biraz önem sırası değişiyor. değil mi Kesinlikle, burada? kesinlikle. Eğer bunların hiçbir işe yaramıyorsa zaten doktoruyla görüşmesi gerektiğini söylüyorum. İşte gebenin kullanabileceği, ona ve bebeğine zarar vermeyen takviyeler, ilaçlar, belki zencefilli bitki çayları ya da bileklikler vesaire bu şekilde takviyelerle süreci atlatmaya çalışıyoruz. Evet, tabii burada şunun da önemini altını çizmek lazım. Hiperemezis gravidarum dediğimiz gebelikte özellikle bulantıyla, kusmayla Çok kendini tekrarlayan bulantı, kusma ve kilo kaybıyla Kesinlikle. kendini gösteren bir rahatsızlık var. Evet. Bu gebelikteki diğer bulantı, kusmalardan çok daha Çok iyi farklı. ayırt edilmesi gereken bir şey. Vücudumuzda bu tabii gebelerin ürettiği beta-HCG'den kaynaklı ortalama 16. 17. haftaya kadar sürüyor ama burada öyle hastalar oluyor ki çok ileri derecede 9 kilo ay. kayıpları olduğu için hastanede yatış bile gerektiriyor. Kesinlikle. O yüzden mide bulantılarını, kusmalarını da böyle hafife almamaları lazım Kesinlikle aslında. katılıyorum. Mutlaka uzman görüşü almak gerekiyor. Peki hocam, bizimle yine çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza geldiniz. sağlık. Teşekkür ediyorum. Sevgili 8'de Sağlık izleyicileri, bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen Rabia Aslan'dı. Kendisi bize özellikle bugün gebelikte beslenmeyi anlattı. Gebelikte nasıl beslenilmeli, gebelikte kan şekeri üzerine konuştuk. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.